Merhaba. Bugün Dahan'la biz bir pasta figürü yapacağız. Ne yapacağız Dahancığım? Kaplumbağa. Evet, bugün beraber bir kaplumbağa yapacağız. Bu kaplumbağa Dahan'ın yapmasına doygun olduğu için bana yardımcı olacak. 2 kaplumbağa yapacağız birlikte. Evet. Gereken malzemelerimizi görelim. Yeşil şeker hamuru, kahverengi şeker hamuru, açık kahverengi, şeker hamuru. gözler için çok az beyaz ve siyah. Hadi başlayalım Dahan. Tamam. Şimdi şeker hamurlarımızı 2 ayrı parçaya bölüyoruz. İkimize de birer tane kahverengi, birer tane açık kahverengi, birer tane yeşil ve beyaz. Ve siyah. Evet, teşekkürler Dahancığım. Hadi başlayalım şimdi yapmaya. Dahancığım, şimdi kaplumbağamızı yapmaya Başlayalım. başlıyoruz. Koyu kahverengimizi alalım. Onu böyle elimizde yuvarlıyoruz. Şöyle bir şey elde ettik. Yaptın mı daha önce? Ben de yaptım. Şöyle Tamam. göstereyim. Tamam, koyalım. Şimdi bu bizim kaplumbağamızın kabuk kısmı. Tamam mı? Yaklaşık olarak. Sonra süsleyeceğiz bunu. Şimdi kaplumbağanın kafası için yeşili alıyoruz. Ben de alayım. Bu yeşili 2 eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçasını yuvarlıyoruz. Durun bir. Şöyle. Şöyle diğerinden daha küçük olması gerekiyor. Kafa olacak bu. Şöyle ben de göstereyim. Sen de göster bakalım. Daha'nınki de bu şekilde. Şimdi buradan da kaplumbağanın elleri, ayakları, kuyruğunu yapacağız. Tamam mı? Bunu önce 2 eşit parçaya bölüyoruz. Bu birinci parçayı tekrar 2'ye bölüyoruz. Bunda yüzdüğü için elleri, yani öndeki ayakları daha büyük olacak. Oradan kuyruk çıkartmıyorum. Şöyle bir şekle soktum. Bakın. Hemen yapıyorum. Nasıl yaptık? Bir daha gösterelim. Yuvarlıyoruz. Yaptın mı daha önce? Yuvarlayacağım. Tamam. Evet, Sonra bunu yuvarladık. hafif şöyle uzatıyorum. Evet. Tamam, çok uzatma. Üstten bas. Üstten basıyorum. Şimdi bir ucunu şöyle parmağınla sıkıştırıyorsun. Damla gibi oldu. Tamam. Sonra da hafif eline böyle büktürüyorsun. Ne oldu? 2 tane ön ayağını yapmış olduk. Şu an bir kafa, 2 tane de yüzgeç hazır durumda. Evet. Tamam. Kapuk da hazır sayılır. Şimdi burada bu parçadan kuyruğunu ve arka ayaklarını çıkaracağız. Kuyruk için küçücük bir parça ayırıyorum. Arka ayaklar için de kalanı 2 eşit parçaya bölüyorum. Arka ayakları yine ön ayakları yaptığım gibi aynı yöntemle yapacağım. Yuvarladım. Biraz uzattım. Üstten bastım. Bir ucunu sivrilttim. Şöyle hafif elimle döndürdüm. Yuvarladım. Hafif uzattım. Üstten bastırdım. Bir ucunu sivrilttim. Ve hafif döndürdüm. Aferin Dahan. Çok güzel olmuş. Şöyle gösterelim. Onlar Dahan'ınkiler. Bunlar benimkiler.
Bu şekilde yaptık. Şimdi bununla ne yapacağız biliyor musun? Açık kahverengilerimizle ne yapacağız? Kaplumbağanın kabuğunun üstünde desenler olur ya, onları yapacağız. Bunun için de böyle minnacık parçalara bölüyoruz. Küçük küçük parçalara bölelim. Şöyle alalım hemen. Dur şu çok büyük oldu. Hı hı. Bu yine büyük oldu. Hop. Bu kadar yeter herhalde. Evet, bu kadar yeter bize. Şimdi fırçayı aldım, suya batırdım. Kaplumbağamın kabuğunu ıslatıyorum hafifçe. Sen de yap Şeyi bakalım. ben de yapayım. Şöyle hafifçe ben de ıslatayım. Evet, biz de yaptık şöyle. Islattık. Şimdi bu küçük parçalarımızı alıyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz. Evet, yuvarlayalım. Üstünde hafif bastırıyorum. Sonra kaplumbağanın kabuğunun üstüne koyuyorum. Bir tane daha yapıyorum. Üstünden bastırıyorum. Kaplumbağanın kabuğunda diğeriyle arasında boşluk olmalı ki diğer koyu kahverengiler gözüksün. Şu şekilde. Şöyle koyuyoruz. Evet, daha seninki nasıl gidiyor? Benimki çok iyi gidiyor. Bu sokağa çıkamadığımız bugünlerde evde siz de çocuklarınızla birlikte bu faaliyeti yapabilirsiniz. Doğum günü ise pastasına koyabilirsiniz. Evet, şimdi korona olan bugünlerde dışarıya çıkmak da tehlikeli, dışarıdan bir şey almak da tehlikeli. Eğer dışarıdan pasta alamıyorsanız siz de çocuğunuza bu sevimli pastayı yapabilirsiniz. Evet. Evet, daha sen de bitirdin galiba. Yaptım ben de şöyle göstereyim. Evet, ikimizin de kaplumbağa kabukları hazır. Şimdi ne yapacağız? Bir de kuyruğu yapmamıştık. Kuyruk için bir parça ayırmıştık. O dağınık kalmıştı değil mi daha? Evet. Onu alalım. Hı hı. Bunu biraz daha küçülteceğiz. Bu kadarına gerek yok. Küçük bir kuyruk. Şu kadar bir parça yeter Şu bize. kadar. Şöyle göstereyim. Ay. Şimdi bunu hazırladık. Evet. Bu Şöyle şekilde. hazırlayayım ben de. Kuyruk bu da. Evet. Kuyruğumuz bu. Şimdi parçalarımızı görmek gerekirse şöyle dizdim ben bunları. Evet. Biraz eğelim. Böyle hazır bir durumda. Şimdi bunları birleştireceğiz. Kafayı birleştirmeden önce şöyle bir şey yapacağız daha. Şurasını hafif tutuyorsun. Şöyle bir çıkıntı yap. Fark ettin mi daha önce? Evet. Onu da buradan basıyorum. Bu ne için biliyor musun? Kaplumbağanın kafası gövdesine yapışma yeri olsun diye. Tamam mı? Bir şöyle ben de yapayım. Sen de yap. Sonra ben burasına su sürüyorum. Gövdeyi bunun üstüne oturtuyorum. Şimdi bakalım daha ne durumda. Evet, harika. Hemen burasını şöyle bir damla koyalım. Hı hı. Şimdi gövdeyi onun üstüne yerleştir. Şu şekilde.
Gövdeyi al, kafanın üstüne yerleştir. Zaten öyle yapıyordum. Evet. Şöyle oldu. Evet, çok güzel. Evet, şu anda şekillenmeye başladı. Evet, artık yaptığımız şey kaplumbağaya benziyor. Evet. Şimdi biz biraz gözükmüyoruz ama yaptığımız şeyler gözüksün, Evet. daha iyi olacak. Çünkü artık birleştirme aşamasındayız. Evet. Şimdi ön ayaklarını koyalım. Ön ayakların uçlarını ıslatıyoruz. Tamam, şöyle Al, hemen sen yap. ıslatayım. Onu da böyle alta koyuyoruz. Hemen koyayım. Kabuk üstüne gelecek Şuraya. şekilde. Suyla ıslattığımız zaman yapışıyorlar zaten. Evet, gerisi de kurumasını bekleyeceğiz bu kısmı. Sonra da arka ayaklarını ıslatıyorum. Durun şöyle. Şunu da. Benimki de benzedi. Bunları da koydum altına. Bir de kuyruğu kaldı. Kuyruğunu da ıslatıyorum. Onu da alttan yapıştırıyorum. Şimdi bunun yapışmasını bekleyeceğiz. Bir de yüzünü şekillendireceğiz. O kadar. Evet. Dahan da yapsın bakalım. Şurayı ıslatayım. Şurayı da. Sonra arka ayaklarına da şuraya durun. Sonra da şöyle. Evet. Şimdi kaplumbağamızın genel vücudu hazır. Şöyle. Şimdi kaplumbağamızın gözlerini, ağzını, burnunu yapacağız. Şimdi bunun için 2 tane göz ihtiyacımız var. Yani Birazcık siyah ve bunları beyaz. kameraya doğru çevirelim. Evet. Şöyle 2 tane göz için. 2 tane göz için beyaz. Şöyle bunu içeri biraz. Evet. Böyle. O beyazları elinde top yap. Tamam mı? 2 tane topa ihtiyacımız var. Minicikler. Şimdi ben kaplumbağanın gözünün geleceği yere şöyle fırçanın arkasına küçük 2 tane oyuk açtım. Sonra orayı ıslattım. Tamam. 2 tane şöyle yapalım. O oyuğun içerisine de şöyle beyazları yerleştirdim. döndürelim Fırçayı ister böylece. misin sen de? Sonra siyahtan alıyorum. O beyazdan daha küçük olan bir top yapacağım bu sefer. Evet. Evet, beyazlar çok daha küçük. Şu ikisi gibi minicik olsun. Bence çok güzel. Şimdi beyazın üstüne hafif damlalar sürdüm. Evet, doğru diyorsun. Siyahı oraya takıyorum. Şimdi şu şekilde gözlerini taktım. Evet, ben de hemen yapıp Sonra bir takayım. tane küçük bir dokunuşla gülümseyen bir ağız koydum. Şununla koydum ağzı. Evet. Sonra bir tane sivri bir uçla da şöyle 2 tane burun deliği yaptım. Yavaş ol. Benim kaplumbağam hazır. Şimdi de Daha'nınki tamamlansın. İkisini birlikte göstereceğiz. Çok tatlılar ikisi de. Harika. Evet. Çocuğunuz sıkılıyorsa en azından bunu gösterebilirsiniz. Neşesi yerine. Kaplumbağalarımız hazır. Evet, şöyle gösterelim. Evet, ne demek istiyorsun bu faaliyetimizle ilgili Daha? Tamam. Şimdi evde çocuklar sıkılmasın diye en azından belki bunu gösterirsiniz. Neşesi yerine gelir. Çok tatlı gözüküyor. Bu da Daha'nın gerçekten. kaplumbağası. Bu da benim kaplumbağam. Evet. Gayet pratik. 15-20 dakikada yapabileceğiniz bir figür, hem faaliyet hem de pastalar için güzel bir süs olarak Evet. yapabilirsiniz. Hatta 10 dakika veya 5 dakika da oluyor. Çok az yani süresi. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de ne yapsınlar videomuzu beğenenler? Daha?
Yorum atsınlar. Yorum atsınlar, abone olsunlar, beğensinler. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.